Evet, çok uzun zamandır YouTube videosu çekmiyordum. Burada dergisinin Ekim 2022 sayısıyla bir tane bluz dikeceğiz, tunik dikeceğiz şimdi. Bu dergi gerçekten çok güzel bir dergi. Şöyle göstereyim, toplu bakış yapalım. Geçen senenin Ekim sayısını da ben çok beğenmiştim. Sonbahar sayılarını çok beğeniyorum burada dergisinin. Söylemeden geçemeyeceğim. Biz bunu çalışacağız. 106 numaralı model. Numaralı modele geçmeden önce şu trench coat'u benden önce dikenler var. Görüyorum Instagram'da, fena bozuşacağız sizinle. Sırada bizim bu trench coat'umuz var ama ilk önce 106 numaralı modeli bir bulalım. Şöyle dergiye de hızlı bir bakış atalım. Söylediğim gibi çok beğendiğim bir model oldu bu. Şimdi kalıplarını çıkardık. Kalıplarımız hazır. Sağ olsun bana Ebru kursiyerim çıkarıverdi bunları. Şöyle sayılarımızı, yazılarımızı yazdık. Yeşil patron cep haftasındaymış. Kumaş katlarını belli ettik. Kol takma işaretlerimizi yaptıktan sonra şimdi kumaş yerleştirmeye geçebiliriz. Gene aynı kalıpla çalışılmış, aynı dergide şu modelde var, gayet güzel. Şurada da çok şık kız çocuk kıyafetleri görüyorum. Gelelim sarı sayfalarımıza. Sarı sayfalarımızda modeli incelemeden asla dikişe geçmiyoruz. Hemen buluyorum. Kameradan bulmak da ayrı bir dert. Evet, modelimiz bu. 3 parçadan oluşuyor. Şu çizgi, kesik çizgiler kumaş katı anlamına geliyor. Hiçbir zaman bunu unutmayın. Kalıplarınızı çıkarırken bunu gördüğünüz zaman kumaş katına gelecek demektir. Ön kumaş katı, arka kumaş katı. Önü her halükarda kumaş katı yapacağız ama arkada parçamız çıkmazsa arkaya bir dikiş koyabiliriz. Yani o kadar şey değil. Bakın kolda da düz boy iplik işaretimiz var. Bu çok önemli. Öne geliyorum. Önde şurada kalemimle denk getirmem gerekiyor. Şu nerede kalmıştım? Tam o sırada biri seslendi. Kol ortası ve kol takma işaretimizi mutlaka alıyoruz kolda. Bakın 4 yazıyor. Burada işaretimiz var. Burada düz boy ipliğimiz var. Çıt işaretlerimiz, istersek bu çıtlar denk gelecek. İstersek bu boydan düz de yapabiliriz. Bunu istersek biraz uzatabiliriz. Mutlaka kalıbınızı çıkardıktan sonra şu kısmını okumanız ve incelemeniz gerekiyor. Burada ne yok? Mesela şu üçünde ne yok? Yaka yok. Yaka ölçüleri de burada verilmiş. Kumaş önerisi verilmiş ve kaç santime kaç santim olacağı verilmiş. Pardon, yaka ölçüleri burada verilmemiş. Hemen bakıyorum nerede verilmiş. Bir sonraki sayfada verilmiş A parçaların ölçüleri diye. Bedenlere göre kaç santimden keseceğimiz burada var. Verevden yerleştirmemizi öneriyor. Ben de verevden yerleştirmeyi açıkçası düşünüyorum. Kumaş kenarı olarak koymuş. Ve bütün burada dergilerinde bu da biçilecek parçalar, dikiş payları ne kadar verilecek, nasıl bir kumaş kullanmamız gerekiyor, verev, çizgili polyester, saten demiş. İşlem sırasını da veriyor. Pensleri, omuz dikişli, yani hangi sırayla dikeceğiz? Bakın baskı demiş, pensler, omuz dikişleri, yan dikişleri, kol dikişleri, kolları takın, kol baskısını yapın gibi hepsini anlatmış. Bu sarı sayfalardaki model açıklamalarını ve önerilerini mutlaka okuyoruz. Buna asla üşenmiyoruz. Ondan sonra kumaşımızı serip kalıplarımızı yerleştireceğiz. Böyle kabaca kumaş yerleştirmesini gösterip keseceğim. Burası kumaş katı olsun diye kumaşımı ortadan bir bu tarafa katladım. Boyunda hiçbir değişiklik yapmayacağım. Çünkü ben kısa boylu bir kadınım ve boylar bana genellikle uzun geldiği için boyunu bu şekilde keseceğim. Ek yapmayacağım ama kenarlarına 1,5 santimden dikiş payı vereceğim. Arkada bu şekilde, önde bu şekilde olacak. Bakın önü kısa, arkası uzun bir tunik modeli bu. Kolu da daha sonra bunları kestikten sonra kumaşımı kenarı kenarına getirip ikiye katlayacağım. Kolumu keseceğim. Hepimize kolay gelsin. Evet, şimdi biraz daha bu tarafa doğru alarak kumaşımı kaydırdım. Ortadan boşluk bıraktım. Niye? Kesik parçalarım kalmasın ve ortada bana bütün bir parça kalsın diye. Kolu da dediğim gibi daha sonra keseceğiz. Buraya dikkat edin, çok görüyorum. Penye kumaşlarda o kadar çok fire veriyorsunuz ve kumaşa yazık ediyorsunuz ki ben çok üzülüyorum ve bazen çok sinirleniyorum. Bilenler de bunu yapıyor. Niye atasınız ki kumaşı?
Şuradan tam ortasından bir kesik niye olsun ki bütün halde kalsın kumaşımız. Lütfen buna dikkat edin hanımlar. 20 metre kumaşınız da olsa bunu yapmamayı kendinize prensip haline getirin. Parçalarımı kestim. Sadece şimdi pens işaretimi geçireceğim önüne ve arkasına. Sonra da kolu keseceğim. Sarı karbon ve ruletle pens işaretlerimi de geçirdim. Ruletim karbonum ne kadar eskimiş. Artık yenisini çıkarmanın vakti gelmiş. Kolumu da yerleştirdim. Kolumda almam gereken 2 işaret vardı. İşaretlerimi aldım. Kestikten sonra diğer tarafa geçireceğim. Tabii ki düz boy ipliğine dikkat ettim. Şimdi kolu kesip omuzlarına şerit dikerek birleştireceğiz. Bütün parçalarım hazır. İşaretlerim geçmiş. Pens işaretim, kol takma işaretimi geçirdim. Şöyle 2 tane şeridim var. Bu 2 tane şeridi omuz dikişlerini dikerken dikeceğim. Neden yapıyoruz bu şeridi? Çok soruluyor bu soru. Her paylaşımda açıklamama rağmen hala soruluyor. Esneyen kumaşlarda, penye ve örme kumaşlarda burada bir marullanma olmasın ve tok dursun diye biz overlockla birlikte bu şeridi buraya dikiyoruz omuz dikişinde. Diktikten sonra tekrar size göstereceğim. Önce overlock'umu ayarlamam lazım. Şimdi overlock ayarlarımı da yaptım. İplerimi taktım. Şu yeşili değiştirmeyi unutmuşum ama çok da bir şey fark etmeyecek gibi duruyor. Gayet iyi. Örme kumaşları birlikte overlock çekebiliriz. Yani birlikte çekip birleştirebiliriz. Bunu da unutmayalım. Penslerimi işaretledim. Kalemle çizdim. Bakın hiçbir zaman kumaş, çıt işaretlerim burada. Tükenmez ve kurşun kalem veya herhangi bir kalemle çizilmez. Mutlaka biz kumaşlarımızı uçan kalem, yani ütülendiği zaman uçan kalemlerle çizeriz. Bunları gördüğünüz zaman tükenmezle çizmişiz zannetmeyin. Şimdi de omuz dikişindeyiz. Yüzü yüzüne kumaşı kapattım. Bu kestiğim şeridi de getirip buraya yerleştireceğim şu şekilde. Hepsini bir overlockla birleştireceğim. Diğer omuza da yapıyorum. Ya da gene size küçük bir hatırlatma. Pens uçları asla sağlamlaştırılmaz. İp uzun bırakılır, düğümlenir ve kesilir. Şimdi öğlen yemeğindeyiz. Kaşık çatal sesleri eşliğinde size bunu çekiyorum. Penslerimi ütülüyorum. Penslerimi ütüledikten sonra yakayı çalışmayı düşünüyorum. Şu yaka şekline göre, şu dergimizde verilen ölçülere göre bandımızı keseceğiz. Bedenlere göre uzunluk ölçüsü verilmiş. 40 beden için 62 santim, tüm bedenler için 23 santim olacak şekilde. Evet, 62'ye 23 santim işaretledim. Aslında verevden yapmak gerekiyor. Ama kumaşın eni çok esnek olduğu için ve kumaşıma da aslında çok şey yapmadığım için, yani çok fazla gitmesin diye böyle yaptım. Ama siz acemiler özellikle verevden kesebilirsiniz. Verevden kesince daha güzel oluyor. Evet, kumaşımı kestim. Şimdi bunu böyle getireceğim. Şuradan dikeceğim. Tersini çevirip 2'ye katlayıp ütüleyeceğim. Bitmiş halinde görüşelim yakamın. Yakamı hazırladım. Burası da yani bu yaka overlocklu, yaka parçam overlocklu. Şimdi 4 parçaya 4 eşit olacak şekilde yakamı yerleştiriyorum. Arka ortası dikişsiz olduğu için buradaki dikişi kadın giyiminde sağ omuz, erkek giyiminde sol omuz olmak üzere yan dikişe denk getireceğiz. Unisex giyimde de sol tarafa denk gelir ama biz daha çok kadın giyimi çalıştığımız için sağ omuza dikişi tam üst üste değil, birazcık kaydırarak yerleştireceğiz. Tam üst üste olunca kalınlık yapar. Yakamı yerleştirdim, iğneledim. Makinesini çekeceğim. Tabii ki beden daha gevşek oluyor. Yaka daha dar oluyor şurada. Onu böyle çektirerek 4 eşit parçaya bölüp yerleştirdim. Yakamı bitiriyorum. Yakamız da tamam. Yakayı da bitirdik. Ütümüzü yaptık. Sıra geldi kollarımızı takmaya. Kol işaretlerimizi almıştık önde ve kollarda. Ön kol işaretiyle ön kol işaretini kol ortasıyla kol ortasını denk getirip iğneliyorum. Sonra overlock'la birleştireceğim. Kol ortamın işareti, ön kolumun işareti. Kol ortasını diğer kola alıyoruz. Burada da var. Kol ortasına denk getiriyorum şu şekilde. İğneliyorum hemen. Sonra alıyorum. Şuradaki ön kol işaretim ile ön kol işaretimi birleştiriyorum. Kol altımı birleştiriyorum. İğnelerimi dikey takıyorum. Unutmuyorsunuz, penye kumaşlarda, özellikle örme kumaşlarda
önemlidir. Diğer kumaşlarda da biz artık dikey takıyoruz. Eskiden yatay takardık. Şimdi bu arayı elimin şekline dikkat edin lütfen. Yerleştire döndürüyorum. Şu şekilde kolumu hemen hızlı takıyorum. Overlock'la birleştirip ütüsünü yapıp bakın denk geldi. Dikiş paylarını düzgün verirseniz, düz boy ipliğini kaydırmazsanız, işaretlerinizi de geçirirseniz ve işaretlerinizi denk getirirseniz dikişte en kolay şeylerden biri kol takmaktır ki dikişe başlayanların da en çok korktuğu şeylerden biri olduğunu biliyorum. Ama kuralları adım adım takip ederseniz bu kadar basit olduğunu göreceksiniz. Dikey taktım, işaretlerimi denk getirdim ve aradaki boşluğu yerleştirdim. Kollarımızı da taktık. Şimdi kol altını birleştirmek kaldı. Kol altını birleştirdikten sonra zaten etek ucu kol ağzı bitiyor. Çok hızlı ilerleyen bir iş oldu. Çünkü kalıp çok güzel bir kalıpmış. Şiddetle tavsiye edeceğimiz ve yeni eltiler kalıbı haline dönüşecek bir kalıp bu. Dikişlerimizi de yaptık. Etek ucuyla kol ağzı kaldı. Şöyle gösterelim. Şimdi etek ucuyla kol ağzını ya overlocklu bırakacağız ya da overlock çekip kıvırıp dikeceğiz. Kursiyerlerimle beraber konuşuyoruz üzerine. Karar vereceğiz. Dediğim gibi kalıbı çok beğendim ve biz bu kalıptan herhalde bu sene çok dikeriz gibi geliyor bana. Genel görüntüsü şimdilik bu. Bitmişini de paylaşırız. Evet. Şöyle gösterelim. Önü kısa, arkası uzun. Tunuk modelimiz bitti. Üzerimizde de göreceksiniz inşallah. Şunları bizim büyük beden mankenimizde drapaj çalışması yaptık. Bunlar da ustalık sınavına hazırlanan öğrencilerimin çalışmaları. Yarımlar henüz. Ama ben size şunu göstereyim. Şöyle şu şekilde. Kalıbı çok beğendim. Şimdi eve gittiğimde de üzerimde çekmeye çalışırım. Şöyle koyalım. Artık bir 40 beden mankenim olduğu için de çok mutluyum. Burada dergisinin Ekim sayısından yapmıştık bunu, hatırlıyorsunuz. Dikiş sınıfında kalın, sevgiyle kalın diyoruz yeniden ve diğer videolarda görüşmek ve buluşmak üzere hanımlar.